Herkese merhaba, Üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün size testosteron enjeksiyonundan bahsedeceğim. Replasman tedavisinde uygulanan iki tane seçenek var. Bir tanesi kas için enjeksiyon, Türkiye'de en sık uygulanan enjeksiyon. Bir tanesi de cilt altına enjeksiyon. İkisinin arasında ne fark var diyeceksiniz. Cilt altına enjeksiyon kolay yapılabilen, küçük iğnelerle yapılabilen, insülin enjektörleriyle yapılabilen, kişinin kendi kendine yapabileceği ve aynı kanda aynı seviyeyi yakalamak için daha düşük ve daha ekonomik uygulanabilen bir sistem. Ama uyguladığınız hacim daha düşük oluyor. Daha az miktarda hacim uygulayabiliyorsunuz. Hacim uyguladığınız yere, enjekte ettiğiniz yerdeki testosteron daha yavaş etrafa dağılıyor. Çünkü cilt altı yağ dokusuna enjekte ediliyor ve yağ dokusunun olduğu yerin kanlanması zayıf olduğu için kasa göre daha yavaş dağılıyor. Ve küçük dozlarla enjekte ettiğiniz için de testosteron seviyesi birden fırlamıyor. Kas içine yapılan enjeksiyonlar gibi daha kararlı bir şekilde, daha tutarlı bir şekilde kanda belli bir sürede, haftalar içerisinde belli bir seviyeye geliyor. Ama kas içi enjeksiyonların ne gibi dezavantajları var? Büyük miktarda, büyük hacimde testosteron uygulayabiliyorsunuz ama pikler yaşıyor. İlacı vurmaz ilk haftasında ciddi bir kanda testosteron yükselmesi, sonra düşmesi, sonra yavaş yavaş azalması meydana geliyor. Burada bir kararsızlık meydana geliyor. Sıkıntı bu. Çünkü kas kanlanan bir organ olduğu için testosteron oradan hızlı bir şekilde ilk başta bir kana karışıyor. Onun dışında mutlaka kişinin başkasına yaptırtması gerekiyor. Doğrusu bu. Kas içi enjeksiyonları kendi kendine yapmak doğru bir şey değil. Artı büyük bir iğne kullandığınız için cilt altı enjeksiyonlara göre daha ağrılı oluyor enjeksiyon ve yani bazen de abseler gelişebiliyor. Daha zor oluyor. Ama işin aslı testosteron enjeksiyonları 80 yıldan beri böyle yapılıyor aslında. Hani niye diyeceksin son 10 senede değişti, bu nasıl oldu? Aslında sporcuların kendi kendine geliştirdiği bir teknik bu. Yurt dışında. Adamlar kendi kendine subkutan cilt altı enjeksiyonlar yapmışlar. Bakmışlar sıkıntı olmuyor. Bilim adamları da görmüş bunlarda. Bunlar sıkıntı olmuyorsa biz de bunun çalışmasını yapalım. Yapmışlar. Gerçekten de mantıklı. Yapılan kan testlerinde testosteron birden yükselmesi, pikleri gözükmüyor. Daha düşük doz, daha ekonomik kullanabiliyorsun. Kişi kendi kendine yapabiliyor bunu çok kolay ve ağrısı, acısı çok daha az oluyor. Kas enjeksiyonlarına göre mantıklı olan bu gibi. Son dönemde hatta bu işi ticarete döktüklerinde şeyde görüyoruz. Bunların kalemlerini, insülin kalemleri gibi her gün uygulayacağı zaman kendi kendine dozları ayarlanan kalemleri de geliştirdiler şu anda. Dediğim gibi subkutan enjeksiyonların avantajı var. Yani dezavantaj olarak ne gibi avantajları var? Sık yapılıyor. Daha sık yapılır musküler dozlara göre. Ama ağrısı acısı daha az olur. Yapılan bir çalışmada 2 haftada bir 200 mg yapılan enantetin yerine haftada bir sefer 75 mg enantet yapmak cilt altı aynı kan seviyesini sağladı ve o pikleri de testosteron piklerini de yaşatmadığını göstermiş. Birçok çalışma var hatta ama en son bu yapılan çalışma gerçekten iyi. Net bir şekilde subkutan enjeksiyonların yapılabileceğine, musküler enjeksiyonlara iyi bir alternatif olacağını gösteriyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.